Peacemaker 4. bölüm spoilerlı incelemeyi başlatıyorum. Videoda tabii ki de spoiler olacak. Evet, Peacemaker'ın karakter gelişimi bu bölümde de devam ediyor. Aslında çok ara bir bölümmüş gibi geldi. 4. bölüm başlıyor ve biz 35 yıl öncesine gidiyoruz. Bu 35 yıl önce ne oldu? Chris ve kardeşi küçük çocuklar ve babasıyla birlikte bir ormandalar. Babası başka bir evrenden dünyamıza gelmiş olan uzaylı gibi bir canlıyı öldürüyor ve canlının elinde bir çanta var. Biraz daha ilerliyorlar. James Gunn'ın Multiverse'e geçtiği kapıyı görüyorlar orada. Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Bugün Peacemaker 4. bölümü spoilerlı olarak inceleyeceğiz beraber. Videonun başında da söylediğim gibi çok ara bir bölümdü. Bu 35 yıl önce başka bir evrenden gelmiş canlıyı öldürerek çantasını alıp o kapıyı da kendi evine inşa ediyor Peacemaker'ın babası, Chris'in babası. Hatta orada da Chris hayır onu öldürme dediğinde tokatı da yiyor. Yani babasının ne kadar pislik bir adam olduğunu biz bu bölümde de muhakkak görüyoruz ama bu bölümde Multiverse'e Peacemaker geçiş yapmıyor. Aynı zamanda geçen bölümde helikopter patlattıkları için Kartal'ın yani Eagle'in CGI yerine helikopterin CGI'ne para harcanmıştı. Bu bölümde yine biz Eagle'yi oldukça görüyoruz. Hatta Eagle'yi öldürmek için Argus'un getirdiği bu kartal avcısı gerçekten aşırı antipatik bir karakter değil mi? Yani izlerken o kadar rahatsız ediyor ki beni varlığıyla. Neyse efendim, sonrasında Argus Chris'in evine baskın yapıyor. Biz zaten bunu geçen bölümün sonlarında görmüştük. Ve Economus Chris'e mesaj atıyor ki Eagle'yi öldürecekler. Kaç tabii bunu hatalı yapıyor. Orada yine bir mizah dili var. Ben gülmedim. Yani ilk defa bu mizah dilinde gülmedim. Neyse Chris Eagle'yi de alıyor ve Adebayo da Chris'le Eagle'yi almak için evlerin önüne geldiğinde Adebayo'ya diyor ki şu adrese gidelim ve o adrese gidiyorlar. Bu arada Chris evden kaçarken başka bir evrenden gelen uzaylıyı öldürmüştü babası 35 yıl önce dedim ya. O çantayı, uzaylının çantasını da alarak gidiyor ve tabii biz orada artık diğer paralel evrenlere açılan kapının anahtarının o çanta olduğunu da biliyoruz bir noktada. Bu süreçte de Argus Chris'in evine giriyor ve o kilitli kapıyı açmaya çalışıyorlar ve Economus orada onları oyalıyor. Bu oyalama sırasında Chris de aynı kapıyı bu gittikleri yeni konuma inşa ediyor. Yani burada aslında bir seyirci olarak ben de bayağı oyalandığımı fark ettim. Gerçekten pek fazla detay yakalayamadığım bir bölüm oldu benim. Ama geçen bölümlerde kafamda oluşan bir sorunun cevabı Economus acaba Argus'un tarafında, işinin tarafında mı olacaktı yoksa Chris'in yanında yani dostluğunu satmayan bir noktada mı olacaktının cevabını da aldım. Kendi çıkarlarını korumaya çalışırken Chris'i satmıyor. Tamam, geçer not aldı bu karakter. Okey. Rick karakteri gidiyor Harcourt'un evine. Çünkü artık Argus Chris'in evini bastığında orada bir paralel evrene geçiş kapısının olmadığını, tamamen bir giysi dolabının kilitli olduğunu görüyorlar. Çünkü zaten Chris taşıdı bunu. Zaten Rick de tam olarak bunun üzerine Harcourt'un evine gidiyor ve diyor ki bana Peacemaker'ı getir. Çünkü seni Waller kara listeye aldı, işsiz kalacaksın. Harcourt da orada diyor ki zaten hani ben faturalarımı ödeyemiyorum vesaire böyle bir sistemde. İşte diyor tamam hiç sıkma kendini. Sen bana Peacemaker'ı getir. Ben de sana istediğini vereyim diyor. Bu senin için harika bir şans diyor. Sonra işte bölüm bitiyor. Yani böyle tamamen hani sanki biz 8 bölümü tamamlayalım demek için yaptıkları bir bölümmüş gibi geldi bana. Çok az şey verdiler ama çok fazla vakit aldılar gibi hissettim. 4. bölüm özelinde bunu söyleyebilirim. Ekstra küçük adımlar vardı. Mesela Adebayo kendi ilanını yani iş ilanını artık gazeteye vermiş. Yani tamamen artık annesinden koptuğu bir noktada. 5. bölümde bazı açılımlar olacaktır. Mesela bu olası tehditler kim, örgütler kim, neden bahsediliyor, bu verilmek istenen mesaj neyin alt metniydi. Onları da sezon bitmeden açığa çıkarırlar diyorum. Aynı zamanda Peacemaker üzerinden sürekli bir vicdan muhasebesi yaptığını, bu kendi vicdanını sürekli yokladığını, diğer evreni Adebayo'ya bahsettiğini, hani bir noktada açık yürekli bir şekilde belki bu bir mecburiyetten de geliyor olabilir ama o vicdan muhakemesi gerçekti. Çünkü kardeşine olan özleminden, diğer evreni bu sebepten de sevmesi, o evrende bir şeylerin yolunda gittiğini şu anlık zannetmesiyle alakalı. Zaten diğer bölümde de muhtemelen Argus Harcourt'u ikna etti ve Peacemaker'ı ona götürecek bir yerde buluşuyorlar. Sonraki bölümün trailerında görüyoruz bunu. Önemli bir bölümmüş gibi geliyor. Acaba Harcourt orada ihanet ediyor mu gerçekten yoksa cayacak mı? Çünkü ben muhakkak aralarındaki o manitacılık işini ufak tefek seyirci hissediyor diye düşünüyorum ya da ben mi hissediyorum sadece emin değilim. Yani yeni bir tehdit var. Evet, sonraki bölümlerde biz bunu göreceğiz ama bu yeni tehdit sadece Peacemaker'ı ilgilendirmeyecekmiş gibi de belki de DC evreninin tamamını etkileyecek bir düşmandan bahsediliyordu. Acaba Adebayo ihanet eder mi emin değilim. Sonuçta Waller'ın kızı. Marvel'ın S.H.I.E.L.D. ajanların dizisi olduğu gibi burada da Waller'ın dizisine bağlanacak bir köprü kuruluyor gibi de hissediyorum. Bu bölümde ise netleşen başka bir önemli detay vardı. James Gunn'ın tonu artık bence kesinleşti. James Gunn diyor ki ben mizah, aksiyon ve dram dengesini koruyan bir dizi yapıyorum ve benim DCU evrenimde muhtemelen bu şekilde olacak diye seyirciye sunduğu bir bölüm oldu. Yani bölüm bunu ön plana çıkardı ve verdi açıkçası.
Hani bu dengeyi koruyabildiğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. Yoksa biliyorum James Gunn'ın evrenini şu anlık epey bir sevmeyen kitlede olduğundan haberdarım. Özet olarak bu bölüm ne dedi? İşte Harcourt Peacemaker'a ihanet edecek mi? Ya bu sorunun şöyle bir yönü var. Rick diyor ki biz diyor bu Creature Commandos'ta olan kısma atıfla Amanda'nın istediği görevi yerine getirmeme kararını ekipçe verebildik. Ama diyor Peacemaker benim oğlumu öldürdü diyor. Bu sebepten de o karar merceğinin o sırada Peacemaker olduğunu, her ne kadar Amanda Waller söylese de Peacemaker Rick'in oğlunu öldürmek zorunda değildi. Bundan cayabilirdi diyor sürekli. Bundan cayılması gerektiğini vurguluyor sürekli. Çünkü Creature Commandos'ta ekip olarak keza aynılarını yapmışlardı. Eğer merak ediyorsanız Creature Commandos ve DC evreniyle ilgili olan bir videom var geniş çerçeveli. Onu da buraya ekliyorum. İzleyebilirsiniz. Eagle ile ilgili bir sahne var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Hani bu kartal avcısı bir meditasyonumsu bir şey yapıyor ve o süreçte Eagle ile Peacemaker'ın yani bu bir noktada da paralel evrene açılan kapının olduğu evin konumunu görüyor ya. Oradaki temsil yani Eagle temsili vardı ve bu sembolist bir noktadan özgürlük ve sadakate de değiniyordu. Çünkü Eagle evin çatısındaydı. Bir noktadan duygusal olarak bakmaya devam edersek eğer evet bu bölümde Peacemaker'ın geçmişiyle ilgili travmalarından kaynaklı olarak ikercikli bir karakter olduğu daha net göz önüne geliyordu. Adebayo'nun bir görevi var ve bununla ilgili bir deşifre lazım. Harcourt'un o liderlik etme isteği ve bir noktada da işsiz kaldığı duygusal bir çöküş var. Bu sebepten de Peacemaker'ı satması onun kişisel olarak ilerleyebileceği bir nokta aslında. Çünkü Machiavellist bir bakış açısı girer burada devreye ama ihanet etmeyecek bence. Yani bir noktada Peacemaker'ın karşısında değil yanında olacak gibi hissediyorum. Sonraki bölümler için söyleyebilirim bunu. Evet komedi şiddet dengesi var dedim. Dram dengesi var dedim ama bu bölümde bir gülemedim. O denge yine vardı ama beni bir güldüren bölüm olmadı. Çok bana bir şey veren de bir bölüm olmadı açıkçası. Bunu sürekli yineleyeceğim. Çünkü çok sevdiğim bir karakter oldu Peacemaker. Ve bu bölümde bu sebepten bir noktada bana hayal kırıklığı yaşattı. Ve şundan da seviyorum. Hani Peacemaker'ın dizisinin yapılması. Catwoman'la ilgili bir yapım gelir mi bilmiyorum ama James Gunn bunu yaparsa herhalde James Gunn'ı en çok yücelten kişilerden birisi olabilirim. Yani bir anti kahraman hikayesini bu kadar iyi ele alabiliyorsam tabii ki de Catwoman'da gelmeli diye düşünüyorum. Bu bölümde bence psikolojik gerilim de vardı ama sonuçsuz kalıyordu. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Tom bu bölümde bir tık daha karardı. Her ne kadar sonuçsuz olsa da. Yani o kararımı bir tık hissettim. Anti kahraman hikayesini kesinlikle çok iyi yapıyor James Gunn. Yani bir anti kahramanı alıp izleyiciye sevdirebiliyor diye düşünüyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın ve en önemlisi kendinize iyi bakma cesaretini hiç kaybetmeyin. Görüşmek üzere.